Herkese merhaba. İnanılmaz heyecanlıyım. Çünkü bugün masada kelimenin tam anlamıyla aklınızı başınızdan alacak bir yapım var. Baran. Sıkı durun çünkü bu sıradan bildiğimiz aşk hikayelerinden falan değil. Bugün derin sembollerin, ruhsal uyanışların ve inanılmaz bir görsel şölenin içine dalıyoruz. Bu incelemede o perdenin arkasında gizlenen muazzam sinematik detayları tek tek gün yüzüne çıkaracağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi kendinize şu çılgın soruyu bir sorun. Kadın başrol oyuncusunun başından sonuna kadar tek bir kelime bile, evet yanlış duymadınız, tek bir kelime dahi etmediği destansı bir aşk hikayesi anlatılabilir mi? Kulağa imkansız geliyor değil mi? Yani sürekli konuşmalara, uzun uzun diyaloglara alışkınız. Ama bu film o en derin duyguların kelimelerle değil de sadece bir bakışla, ürkek bir duruşla, sessizlikle nasıl haykırılabileceğini bize inanılmaz bir ustalıkla gösteriyor. Birinci bölüm, tek kelimesiz destansı aşk. Gelin hemen hikayemizin merkezine, baş karakterimiz Latif'e bir odaklanalım. Latif, 17 yaşında, biraz kaba saba, kavgacı, cebindeki parayı sürekli hesaplayan, oldukça cimri ve huysuz bir Azeri genci. Hayatı, akrabası Memar'ın ustabaşı olduğu o toz toprak içindeki şantiyede geçiyor. Peki olaylar nasıl patlak veriyor? Şantiyede kaçak çalışan Afgan işçilerden Necef, dördüncü kattan düşüp bacağını kırıyor. Tabii artık çalışamayacak durumda olduğu için ertesi gün kendi yerine oğlu Rahmat'ı yolluyor. Ustabaşımız Memar, bu çocuğun ne kadar zayıf, ne kadar cılız olduğunu görüp acıyor ona. Çocuğun o ağır inşaat işlerini yapamayacağını anlayınca da şantiyedeki en hafif işleri, yani alışverişi, çay demlemeyi, yemek yapmayı ona veriyor. Ama ufak bir sorunumuz var. Bu aslında Latif'in işi. Tahmin edersiniz ki Latif bu duruma resmen çıldırıyor. O rahat işinin cılız bir çocuğa verilmesini hazmedemiyor ve intikam almak için Rahmat'ı gizli gizli gözetlemeye başlıyor. İşte tam burada sinema tarihinin en vurucu aydınlanma anlarından birine şahit oluyoruz. Latif, intikam hırsıyla çay ocağının penceresinden Rahmat'ı gizlice izlerken şok edici bir manzarayla karşılaşıyor. Rahmat, omuzlarına dökülen o upuzun saçlarını tarıyor. Yani o aslında bir kız. Acımasız şantiye ortamında hayatta kalabilmek, ailesine bakabilmek için erkek kılığına girmiş ve asıl adı Baran. Ve biliyor musunuz, Latif bu fedakar kızın aslında Baran olduğunu anladığı o kısacık saniyede ona deliler gibi umutsuzca aşık oluyor. İkinci bölüm, Latif'in inanılmaz dönüşümü. Peki bu şok edici an hikayeyi nereye taşıyor? Aşk, sıradan, hatta huysuz bir genci baştan aşağı nasıl değiştirebilir? Gelin beraber bakalım. Latif'in geçirdiği değişime inanamazsınız. Tam bir tezat. O eskiyi işçilerle sürekli ağız dalaşına giren, insanlarla alay eden patavatsız, kavgacı çocuk gidiyor, yerine inanılmaz yumuşak huylu, sessiz, şefkatli bir delikanlı geliyor. En çarpıcı detay ne biliyor musunuz? Güvercinler. Eskiden acımasızca taş fırlatıp kovaladığı o güvercinlere artık gözü gibi bakıyor, yem veriyor. Neden peki? Çünkü o güvercinler Baran'ın kendi yemek artıklarıyla beslediği güvercinler. Latif, o kuşları adeta Baran'dan bir emanet gibi görüp korumaya başlıyor. Fakat tam her şey yerine oturuyor derken, hikaye inanılmaz dramatik bir hal alıyor. Şantiyeye aniden müfettişler baskın yapıyor. Yasa dışı çalışan tüm Afgan işçiler anında kapı dışarı ediliyor. Doğal olarak Baran da şantiyeye bir daha adım atamıyor. Bu ani ayrılık, Latifi kelimenin tam anlamıyla darmadağın ediyor. Dayanamayıp gizlice Baran'ın köyüne kadar gidiyor. Ve köye vardığında o sevdiği kızın aslında ne kadar ağır şartlar altında ezildiğini, ailesinin ne kadar çaresizce paraya ihtiyacı olduğunu kendi gözleriyle görüyor. Üçüncü bölüm, Kur'ani merhamet ve diğerkamlık. Burası çok önemli çünkü yönetmen bizi tam da bu noktada o basit romantik hikayeden çekip alıyor ve inanılmaz derin, manevi, Kur'ani kavramların tam ortasına bırakıveriyor. İslam'daki diğerkamlık kavramı. Yani kendin son derece muhtaçken bile bir başkasını kendi nefsine tercih edebilmek. Düşünsenize, Latif eskiden 3 kuruş harçlığın bile kuruşu kuruşuna hesabını yapan son derece cimri bir çocuktu. Ama şimdi ne yapıyor? Gidiyor ustabaşı Memar'dan o koskoca bir yıllık birikmiş maaşının tamamını alıyor ve bir saniye bile düşünmeden, tereddüt etmeden Baran'ın babası Necef'e ulaştırıyor. Ama burada gerçekten yürek burkan, kahredici bir ironi var. Necef'in tek bir amacı var, o da ailesini toplayıp memleketi Afganistan'a geri dönmek.
Latif, içindeki o saf tertemiz cömertlikle o parayı verirken, aslında kendi elleriyle hayatının aşkını, kendisinden fersah fersah uzağa, bir daha asla geri dönemeyeceği bir yolculuğa yolladığının farkında bile değil. Bu durum, Latif'in ulaştığı ruhsal boyutu muazzam bir şekilde özetliyor. Hatta bu olgunluk sadece Baran'a karşı da değil. Mesela zor durumdaki bir diğer işçi olan Sultan, borcunu ödeyeceğine dair söz verip Latif'e ev adresini yazdığı bir not bırakıyor. Sultan'ın o parayı ödeme ihtimali var mı? Neredeyse sıfır. Latif bunu biliyor, o notu alıyor ve usulca bir dereye bırakıp suyun akıntısında kaybolup gidişini izliyor. Borcu tamamen bağışlıyor. Yani Karz-ı Hasan seviyesine, karşılık beklemeden, sırf Allah rızası için verilen o güzel borç şuuruna erişiyor. 4. bölüm, Leyla ve Mecnun paralelliği. Bu anlattıklarım size de bir yerden tanıdık geldi mi? Evet, tüm bu yaşananlar, o çok bildiğimiz antik ve mitolojik Doğu efsanesiyle mükemmel bir paralellik kuruyor. Leyla ve Mecnun'u bir hatırlayalım. Kays, Leyla'sından koparılınca o ayrılık acısıyla çöllere düşer, yani Mecnun olur. Dedesi onu bu acıdan kurtulsun diye Kabe'ye götürür. Ama Mecnun ne yapar? Derdinin hafiflemesi için değil, aksine daha da artması için yalvarır. Dünyayla bütün bağını koparıp atar. Hatta Leyla onu çölde bulduğunda, "Sen benim Leyla'm değilsin, Leyla benim içimdedir" diyerek o fiziksel aşkı tamamen aşar. Leyla öldüğünde ise mezarına uzanır, canından can gitmiş gibi ağlar ve ilahi boyutta Leyla'sına kavuşmak için Allah'tan kendi canını almasını ister. 5. bölüm, beşeri aşktan ilahi aşka. İşte tam da Mecnun gibi bizim Latif'imiz de filmin doruk noktasına geldiğimizde sıradan, dünyevi bir saplantıdan sıyrılıyor ve derin, ilahi bir manevi aşka doğru yelken açıyor. Baran'ın Afganistan'a doğru yola çıkacağı günden bir önceki gece. Filmin bence en sarsıcı, en sembolik sahnelerinden birindeyiz. Latif, Baran'ın köyünde bir türbenin bahçesinde tek başına oturuyor. Birden bir rüzgar esiyor ve türbenin kapısındaki perde yavaşça havalanmaya başlıyor. Tam o anda havayı saran büyüleyici, rüzgarlı bir uğultu duyuyoruz. Ve inanır mısınız bu ses, Latif'in çay ocağında Baran'a ilk aşık olduğu o sihirli andaki görsel ve işitsel atmosferin kelimenin tam anlamıyla birebir aynısı. O an Latif adeta büyülenmiş gibi ayağa kalkıyor. Şapkasını olduğu yerde bırakıp türbeye, yani ilahi olana doğru yürümeye başlıyor. Kamera o an yavaşça yerde kalan şapkaya odaklanıyor. Şapkanın tam üzerinde ne var dersiniz? Baran'ın o meşhur saç tokası ve sadece tek bir tel saçı. Sembolizmin gücüne bakar mısınız? Latif, Baran'a dair tüm dünyevi bağlarını, maddi ne varsa o şapkayla beraber geride bırakıyor. Beşeri aşktan tamamen sıyrılıp ilahi aşka adım atıyor. 6. bölüm, Yağmur'un şiirsel vedası. Ve nihayet, modern sinemanın belki de bugüne kadar gördüğü en şiirsel, en nefes kesici finallerden birine geliyoruz. Sabah oluyor, o kaçınılmaz ayrılık vakti gelip çatmıştır artık. Latif, hiç konuşmadan sessizce sevdiği kızın ev eşyalarını kamyonete yüklemesine yardım ediyor. Tam o esnada Baran'ın ayakkabısı derin bir çamura batıyor. Çıkardığında sırılsıklam çamur içinde. Latif bir an bile tereddüt etmiyor. O çamurlu ayakkabıyı alıyor, kendi elleriyle usulca, şefkatle temizliyor ve giymesi için tekrar Baran'ın önüne bırakıyor. Bu, onun Baran'ın dünyevi varlığına yaptığı son büyük hizmet. O en nazik, en sessiz veda. Baran, kamyonetin arkasında yavaşça uzaklaşırken, gökyüzünde bulutlar toplanmaya başlıyor. Hazır olun, çünkü filmin o akıl almaz, tüyler ürpertici detayı tam da burada gizli. Başından beri izlediğimiz her şey aslında isimlerin içine saklanmış. Kızın şantiyede erkek kılığındayken kullandığı isim neydi? Rahmat. Peki ya gerçek ismi? Baran. Bu iki kelimenin anlamı ne biliyor musunuz? Rahmat, merhamet demek, Baran ise yağmur. Yani her ikisi de doğrudan Allah'ın sonsuz rahmetinin, gökten inen o ilahi lütfun kusursuz birer sembolü. İşte tam da bu yüzden Baran yavaş yavaş uzaklaşırken gökyüzünden usul usul bir yağmur çiselemeye başlıyor. Yağan o tertemiz yağmur suları Baran'ın geride bıraktığı o çamurlu ayak izini yavaşça dolduruyor. Latif, ayakkabının bıraktığı izin o berrak sularla doluşunu izlerken yüzünde huzur dolu, çok hafif kabullenmiş bir tebessüm beliriyor. Düşünebiliyor musunuz? Beşeri aşkın, yani o çamurdaki ayak izinin yerini ilahi aşkın, gökten inen rahmetin ve yağmurun aldığını görüyoruz. İnanılmaz bir sanatsal zirve.
Bu muazzam incelemenin sonuna gelirken o gülümseyen Latif'in hissettiği derin huzuru bir düşünün. Gerçekten hayatınızda dünyevi aşka bakış açınızı kökünden sarsan, sizi alıp o ilahi huzura doğru savuran, böylesine derinden etkileyici bir sanat eseriyle hiç karşılaştınız mı? Bu sarsıcı anlatı üzerine düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Filmin sizde bıraktığı o manevi tortuyu yorumlarda mutlaka benimle paylaşın. Şimdilik benden bu kadar. Bilgiyi, sanatı ve o muhteşem detayları keşfetmeyi asla bırakmayın. Hoşça kalın.